slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Spor var ya, çoğu insanın gözünde sadece kas yapmak ya da kilo vermekten ibaret. Oysa işin gerçeği çok farklı. Spor aslında insanın kendine verdiği en büyük sözlerden biri. Çünkü spor salonuna ya da evde antrenmana başladığın an karşındaki en büyük rakip başkası değil, dünkü halin oluyor. İlk günler zordur. Kasların ağrır, nefesin kesilir. Ben bunu niye yapıyorum diye sorgularsın. Ama birkaç hafta sonra aynaya baktığında sadece vücudunun değişmediğini fark edersin. Daha dik yürümeye başlarsın, kendine güvenin artar, sabrın gelişir. Çünkü spor disiplin öğretir. Canın istemese bile kalkıp antrenmana gitmek aslında beynine ben sözümün arkasındayım demektir. Spor salonunda olmak da, evde çalışmak da birbirinden değerli. Spor salonunda daha fazla ekipman, farklı insanlar ve motive eden bir ortam vardır. Evde spor ise vaktim yok, bahanesini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bir mat, biraz boş alan ve kararlılık çoğu zaman başlangıç için yeterlidir. Nerede yaptığın değil, istikrarlı yapıp yapmadığın önemlidir. Bir de sporun görünmeyen tarafı var. Daha kaliteli uyursun. Gün içinde daha enerjik hissedersin. Stres azalır. Beyin daha iyi çalışır. Hatta birçok kişi spor yaptıktan sonra işine veya dersine daha iyi odaklandığını söyler. Çünkü hareket eden beden zihni de canlandırır. Tabii spor salonlarının değişmeyen birkaç kuralı da vardır. Pazartesi günü göğüs çalışmayan neredeyse yoktur. Dumbbell'ı yerine koymayan gizemli insanlar ise hala bilim tarafından çözülebilmiş değil. Ve de aynanın karşısında çalışmaktan çok poz verenler vardır. Hareketten çok saçını düzelttiğini görürsün. Ama olsun, herkes bir yerden başlıyor. En büyük hata ise başkalarıyla kendini kıyaslamak. Kimisi 5 yıldır spor yapıyordur, kimisi genetik olarak avantajlıdır. Sen sadece kendi gelişimine bak. Bugün bir tekrar fazla yapmak, geçen haftaya göre biraz daha güçlü olmak bile büyük bir ilerlemedir. Kas yapmak zaman ister, yağ yakmak zaman ister, güçlenmek zaman ister. Ama vazgeçmek sadece bir gün sürer. İşte bu yüzden başarıyı belirleyen şey mükemmel program değil, devam edebilmektir. Ve gelelim beslenmeye. Sporun en iyi arkadaşı mutfaktır. Saatlerce antrenman yapıp sonra sürekli abur cubur yemek delik kovaya su doldurmaya benzer. Sağlıklı beslenmek demek sadece haşlanmış tavuk ve brokoli yemek değildir. Dengeli protein, kaliteli karbonhidrat, sağlıklı yağlar, sebzeler ve yeterli su tüketimi vücudun gerçek yakıtıdır. Protein kasların tamir edilmesini sağlar, karbonhidrat enerji verir. Sağlıklı yağlar hormonların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sebzeler ve meyveler vitamin ve minerallerle bağışıklığı destekler. Su ise bütün bu sistemin sessiz kahramanıdır. Bazen insanlar kendini yorgun hissediyor ama aslında sadece susuz kalmış oluyor. Elbette arada canın tatlı da isteyecek. Pizza da yiyeceksin, hamburgerde. Önemli olan bunların hayatının tamamı olmaması. Sağlıklı beslenmek, kusursuz olmak değil, doğru seçimleri çoğunlukla yapabilmektir. Bir öğün seni fit yapmadığı gibi bir öğün de bütün emeğini bozmaz. Son olarak şunu söylemek isterim. Spor bir ceza değildir. Kendine verdiğin bir ödüldür. Sağlıklı beslenmek de kendini kısıtlamak değil, bedenine hak ettiği değeri vermektir. Bugün attığın küçük bir adım, aylar sonra dönüp baktığında hayatını değiştiren karar olabilir. Aynaya baktığında sadece daha güçlü bir vücut değil, daha disiplinli, daha sabırlı ve kendine daha çok güvenen bir insan görmek istiyorsan, sporu ve sağlıklı beslenmeyi geçici bir heves değil, yaşam biçimi haline getir. Çünkü en iyi yatırım ne arabaya ne telefona yapılır. En iyi yatırım seni ömür boyu taşıyacak olan bedenine yapılır. Aşırı kilo konusu var ya, çoğu zaman insanlar bunu sadece dış görünüş olarak görüyor. Oysa mesele yalnızca nasıl göründüğün değil,
nasıl yaşadığın. Çünkü vücut ona nasıl davrandığını bir şekilde sana geri gösteriyor. Sporsuz bir hayat ilk başta rahat gibi gelir. Asansöre binersin, kısa mesafeye bile arabayla gidersin, bütün gün oturursun. Bugün de dinleneyim derken günler haftalara, haftalar aylara dönüşür. Sonra merdiven çıkarken nefes nefese kaldığını fark edersin. Ayakkabını bağlamak bile zor gelmeye başlar. Yorulmak normalleşir ve insan bunun farkına bile varmaz. Bir de sağlıksız beslenme tarafı var. Fast food, gazlı içecekler, sürekli şekerli atıştırmalıklar. İlk başta çok keyif verir. Beyin mutlu olur ama bu mutluluk kısa sürer. Bir süre sonra tekrar acıkırsın. Sonra yine yersin. Böylece insan aslında aç olduğu için değil, alışkanlık olduğu için yemeye başlar. İşin ilginç tarafı şu, bazı insanlar "Bugün çok yoruldum" deyip ödül olarak koca bir pizza söylüyor. Sonra da "Yarın kesin diyete başlıyorum" diyor. O meşhur yarın ise bazen haftalarca gelmiyor. Diyet pazartesi başlıyor, pazartesi akşamı tatlıyla bitiyor. Hepimizin çevresinde böyle biri vardır. Belki bazen o kişi biz olmuşuzdur. Aşırı kilo sadece kıyafet bedenini değiştirmez. Uyku düzenini etkiler, hareket etmeyi zorlaştırır. Eklemlere daha fazla yük bindirir. Dizler, bel ve ayaklar sürekli fazladan yük taşımak zorunda kalır. Vücut aslında her gün sessizce yardım ister. Ama biz çoğu zaman onu duymayız. İnsan bazen aynaya bakmaktan bile kaçınabilir. Fotoğraf çektirmek istemez. Sevdiği kıyafetleri giyemez. Nasıl olsa bana yakışmaz diye düşünür. Oysa sorun sadece kilo değildir. Zamanla özgüven de zarar görebilir. En tehlikelisi ise artık çok geç düşüncesidir. Hayır, geç değildir. Çünkü fazla kilolar yıllar içinde geldiyse sağlıklı değişim de zaman ister. Kimse bir haftada o noktaya gelmediği gibi bir haftada eski haline de dönemez. Sporsuz yaşamak aslında vücudun sahip olduğu büyük bir gücü kullanmamaktır. İnsan bedeni hareket etmek için yaratılmıştır. Saatlerce hareketsiz kalınca sadece kaslar değil, enerji de azalır. İnsan daha çok yorulur, daha isteksiz olur. Sonra da hiç enerjim yok der. Oysa bazen ihtiyaç duyduğu şey bir kahve değil, kısa bir yürüyüştür. Sağlıksız beslenmek de düşündüğümüz kadar masum değildir. Sürekli işlenmiş gıdalar tüketmek, aşırı şeker ve fazla kaloriyi alışkanlık haline getirmek zamanla vücudu zorlar. Bir anlık lezzet için uzun vadede daha ağır bedeller ödenebilir. Ama burada önemli olan kimseyi yargılamak değil. Çünkü herkesin bir hikayesi vardır. Kimi stresle yer, kimi üzüntüyle, kimi can sıkıntısında. Değişim de suçluluk hissederek değil, küçük ama sürdürülebilir adımlarla başlar. Bugün sadece 10 dakika yürümek, bir bardak fazla su içmek ya da bir öğünde daha iyi bir seçim yapmak bile başlangıç olabilir. Mükemmel olmak gerekmez. Önemli olan vazgeçmemektir. Unutma, bedenin sana hayatın boyunca eşlik edecek tek şeydir. Ona ne kadar iyi bakarsan o da seni o kadar uzun ve kaliteli taşır. Sağlıksız alışkanlıklar kısa süreli bir keyif verebilir ama sağlıklı bir bedenin verdiği rahatlık, enerji ve özgüven çok daha uzun sürer. Kendin için atacağın en küçük adım bile gelecekteki hayatını değiştirebilir. Unutmayın, obezite bir kader değil, doğru alışkanlıklarla değiştirilebilecek bir süreçtir. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Sadece bugün dünden biraz daha iyi olmaya çalışın. Küçük adımlar zamanla büyük değişimlere dönüşür. Kendinize yatırım yapın, hareket edin, bilinçli beslenin ve sağlığınızı ertelemeyin. Çünkü en büyük zenginlik ne para ne de başarıdır. Sağlıklı bir bedene ve huzurlu bir hayata sahip olmaktır. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.